Smeagol'un evine hoş geldiniz. Hazır ev günlerini yaşıyorken film önerileri üzerine bir video yapayım dedim. İlk önerim haliyle Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmi. Yüzük Kardeşliği. Kendisi o muhteşem üçlemenin bildiğiniz gibi giriş filmi. Hikayenin sinema perdesine yansıyan girizgahı. Benim kendi şahsi görüşüm zaten filmlerin 10 üzerinden 10 olduğu yönünde. Şimdi onlarla ilgili bir iki tane bilgi, daha sonrasında da kitapla film arasında ne farklar var bunlara bakacağız. Filmin direktör koltuğunda doğal olarak beklediğimiz isim Peter Jackson oturuyor. Senaryo yazarları bölümünde Fran Walsh, Philippa Boyens ve doğal olarak Peter Jackson görev alıyorlar. Yönetmen koltuğunu 4 isim dolduruyor. Fran Walsh, Peter Jackson, Tim Sanders ve Barry Osborne. Filmin o muhteşem müziklerini Howard Shore yapıyor. Sinematografisinde ise Andrew Leslie görev almış. Tabii ki burada birçok isim var. Sadece bunlar değil ama hani aynı bir filmdeki başrolleri sayarak girmek istedim. Bilindiği üzere New Line Sinema'nın Wingnut Films'le ortak bir çalışması bu. Filmin ilk kez gösterime girdiği tarih 10 Aralık 2001 ve İngiltere'de Odeon Leicester Square'da ilk kez seyircilerin göz zevkine sunuluyor film. 19 Aralık 2001'de ise Amerika'da gösterime giriyor. 20 Aralık 2001'de vatanına gidiyor gösterime girmek için ve Yeni Zelanda'da seyircilere sunuluyor. 21 Aralık 2001 iken tarih Türkiye'de gösterime giriyor film. 178 dakikalık süresiyle oldukça uzun bir sinema filmi. Ancak kesilmemiş, uzatılmış versiyonunu izlerseniz orada harcayan süre 208 dakika. 93 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen filmimiz totalde 887 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde ediyor. Amerika'da gösterime girdiği ilk hafta 47 milyon dolarlık bir gişesi var filmimizin. 1997 yılının Ağustos ayında Christian Rivers ve Peter Jackson film çekimleri için hazırlıklara başlıyorlar. Aynı dönemde Richard Taylor ve Weta Workshop Orta Dünya'nın görsellerinin üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Burada Peter Jackson son derece gerçekçi mekanlar ve tasarımlar istiyor. Çünkü filmi sanki tarihin içinden, gerçekten olan bir tarihin içinden çıkmış gibi göstermek istediğini söylüyor ve çalışmalar bu doğrultu üzerinde oldukça ciddi bir şekilde yapılmaya başlıyor. 97 yılının Kasım ayında ise John Howe ve Alan Lee görsel tasarım ekibine dahil oluyorlar. Alan Lee, Rivendell, Isengard, Lothlorien veya Moria gibi yerleri hazırlayan ekibe dahil oluyor ve burada çalışanları yönlendirmeye başlıyor ve tasarımlarda kendi ifadesiyle tarzı Art Nouveau. John Howe ise Argonautları ve Bag End'i tasarlayan gruba dahil oluyor ve daha önceden üzerinde çok çalıştı ve tecrübesi çok olduğu için filmde kullanılacak zırhların çizimleri ve tasarımlarını yapıyor. 1 Nisan 1999'da ise Nigella Dixon kostüm tasarımları için ekibe dahil oluyor ve 19.000 kostüm hazırlıyor film için. Özellikle başrol oyuncuları için ve onların dublörlerini de katarak 40 çift elbise hazırlıyor. Tek tek başroldeki bütün oyuncuları. Filmimizin tamamı Yeni Zelanda'da çekiliyor. Mesela Rivendell'in kurgusu için çalışılan yer Yeni Zelanda'nın kuzeyinde Upper Hutt diye bir bölge. Wellington'dan 45 kilometre kadar kuzeyde. Bu bölgede Rivendell'in çalışmaları yapılıyor. Hobbiton'un çalışmaları ise Yeni Zelanda'nın ünlü şehirlerinden Matamata'da, o kuzey bölgesindeki bir şehir, Waikato bölgesinde yapılıyor ve burada bir kurgu hazırlanıyor. Filmimiz videoyu çektiğim 19.03.2020 tarihinde IMDb'de 1,5 milyon kişinin verdiği oylarla 8,8 puan ortalamasında. Takribi olarak öğleden sonra 5.09 civarında baktım. Belki daha sonra değişir. Benim için film hepinizin de bildiği gibi 10 üzerinden 11.
Aynı zamanda filmimiz 13 yaş üzeri için etiketleniyor. Bazı sahnelerdeki o korkutucu öğeleri göz önünde bulundurup bu değerlendirme yapılıyor. IMDb'ye göre filmimiz aksiyon, macera, drama öğeleri içeriyor. Evet, genel olarak filmle ilgili bazı bilgileri verdim. Şimdi benim için en eğlenceli yerlerden biri filmle kitap arasındaki bazı değişiklikleri vereceğim. Tabii ki çok uzun, bayağı uzun bir liste ama ben yine aradan böyle seçtiklerimi, hoşuma gidenleri, ilginç bulduklarımı aktararak devam etmek istiyorum videoya. Doğal olarak filmin giriş sahnesiyle başlıyoruz. Ne oluyor? O büyük savaş sahnesi. Sauron, Elendil, Gil-galad kapışıyorlar. Elendil'in düşmesiyle beraber onun kılıcını kapan Isildur ön plana çıkıyor. Ancak o da yere düştüğü bir anda Sauron basıyor. Kılıcı kırıyor. Ancak Isildur elinde kalan parçayla, kılıcın parçasıyla yüzüğü Sauron'dan kurtarmayı başarıyor. Ve savaş bu şekilde sonlanıyor. Kitapta nasıl? Kitapta Isildur yüzüğü Sauron'dan aldığında Sauron'un cansız bedeni zaten savaş alanında yatıyor durumda. Kılıç çoktan kırılmış. Elendil'in vücudunun altında duruyor. Isildur oradan alıyor ve Sauron'un cansız bedeninden o güç yüzüğünü, tek yüzüğü kesiyor ve alıyor. Hemen sonrasında Rivendell'e geçiyoruz. Orada Gandalf'la Elrond arasındaki bir muhabbet sırasında film bir flashback yapıyor. Orada Elrond Isildur'a yüzüğü Orodruin'in o akışkan lav derelerinden bir tanesini atıp yok etmesini söylüyor. Tabii ne oluyor? Atmıyor ve hikayemiz bildiğimiz yerlere geliyor. Kitapta ise farklı tabii bu olay. Savaş alanında Isildur, Elrond ve Kidron onunla beraber. Ona yine aynı tavsiyeyi veriyor bu iki elf. Ancak Isildur'un verdiği cevap ya da yaptığı yine değişmiyor. Filmle kitapta Isildur kendine gelen teklifleri kesinlikle reddediyor. Buradaki Kidron kim dersek de o gri elflerin yüksek ve soylu lordlarından bir tanesi, aslında önemli bir karakter ilk çağ için. Faladrim'in lordu ki bu Batı Beleriand'ın kıyı sahillerinde yaşayan elflere verilen bir isim birinci çağda. Ve bu arkadaşlar Sindarin elfleri. Ancak iki elf veya tek elf Isildur kesinlikle yüzükle ilgili takıntısını devam ettiriyor. Bu noktada şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Orodruin biliyorsunuz aynı zamanda Kıyamet Dağı'nın bir başka ismi. Burada ufak bir detay daha vermek istiyorum. 1992 yılında İsveç'te Tumba şehrinde kurulan melodik death metal gruplarının Amon Amarth ismini Tolkien dünyasından alıyor. Kıyamet Dağı'nın Orodruin gibi bir başka ismi de Amon Amarth. Buradan Bilbo'nun doğum gününe geçiyoruz. Orada filmde biliyorsunuz Merry ve Pippin Gandalf'ın o havai fişek gösterisindeki en havalı çatapatı olan ejderhayı patlatıyorlar ve o ejderha sonrasında işte uçuyor, geliyor, ışıklar saçıyor. Bir sürü bir aksiyon oluyor orada. Kitapta aslında o havai fişeği ateşleyen Gandalf'ın kendisi. O tür bir karmaşa da olmuyor çünkü onu Bilbo'nun Smaug'un yenilmesindeki katkılarını onore etmek için ateşliyor. Aynı zamanda da yemek saati olduğunu haber veriyor havai fişek. Bilbo'nun o 111. doğum günü partisinde biliyoruz ki o konuşmasını yaptıktan sonra yüzüğü takıyor ve bir anda kayboluyor. Ve bu durumu oradaki herkes, o partiye dahil olan herkes şaşırarak karşılıyor filmde. Kitaba döndüğümüzde ise bu sürprizden haberi olan iki kişi daha var. Biri Frodo, biri Gandalf. Hatta Gandalf her ne kadar bu olaya karşı çıksa dahi Bilbo o şakasını topluluğa yaparken bir ışık oyunuyla o koreografiyi tamamlamayı da eksik etmiyor. Ancak bu yüzden parti davetlileri tarafından Bilbo'yu kaybetmekle suçlanıyor Gandalf. Filmde Gandalf tek yüzüğü gördükten sonra biliyoruz atlıyor gidiyor Minas Tirith'te bir araştırma yapmaya başlıyor. Burada Isildur'un parşömenini arıyor. Güç yüzüğüyle alakalı bilgiler içerdiğini düşündüğü için.
Ancak kitapta tek yüzüğün ortaya çıkmasıyla beraber onunla ilgili araştırma yapmak üzere Aragorn ve Gandalf bir arada hareket ediyorlar ve Gollum'u aramaya başlıyorlar. Çünkü Gollum'u bulurlarsa belli cevapları alabileceklerini düşünüyorlar. Bu uğraş sırasında Gandalf, Saruman'ın güç yüzüğüyle, tek yüzükle ilgili söylediği bazı söylentileri hatırlıyor ve dediğim gibi Isildur'un parşömenini bulmak için Minas Tirith'e gidiyor kitap versiyonunda. Aragorn da Gollum'u arama ve kurtarma görevine devam ediyor. Bir şekilde sonuçta buluyor Gollum'u ve ağaç elflerinin yanına götürüyor. Çünkü Gandalf'la daha önceden bu şekilde anlaşıp bu şekilde planlıyorlar operasyonu. Ağaç elflerinin yanına götürüyor dediğimizde bunu açalım. Woodland Realm'e, yani Kuytu Orman'a götürüyor. Sindarin elflerinin yanına. Bu grubunda kimler olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Gandalf Minas Tirith'teki araştırmasından sonra geri geliyor ve Kuytu Orman'da Gollum'u sorguya çekiyor. Bu noktada işte Deagle'ı öğreniyor. Deagle'ın yüzüğü nasıl bulduğunu, daha sonra Gollum'un onu nasıl öldürdüğünü veya Smeagol'ın onu nasıl öldürdüğünü ve daha sonra nasıl Gollum haline geldiğini bu sorgulama sırasında öğreniyor. Smeagol'ın ait olduğu ırkla hobbitlerin o uzaktan akrabalık ilişkisiyle ilgili fikir ediniyor. Hemen hemen o sekanstaki bütün detayları bir şekilde Gollum'dan öğreniyor. Filmde biraz çabuk dönüyor araştırmasından ama kitap versiyonunda baktığımızda bu araştırma tam 9 sene boyunca devam ediyor. Bir başka detayda Gandalf o tek yüzükle ilgili belli bilgileri aldıktan sonra biliyorsunuz büyük bir heyecanla Saruman'ın yanına koşuyor filmde ve ona yüzüğün bulunduğunu, hobbitlerle olduğunu, bunca zamandır nasıl görmediğini filan gibi bazı detaylarla durumu anlatıyor. Kitapta böyle bir şey yok. Gandalf Saruman'ın yanına gittiğinde ketumluğunu korumaya devam ediyor. Saruman yüzükle ilgili bilgilerini çeşitli kaynaklardan yarım yamalak olarak öğreniyor ve tam yerinin nerede olduğunun ve durumunun ne olduğuyla ilgili çok fazla bir bilgi alamıyor Saruman normal koşullar altında. Film çekilirken romanın 4 bölümünün tamamı çıkartılıyor senaryodan. 5. bölümünde belli kısımlarını kırpıyor Peter Jackson ve bu şekilde filme devam ediyor. Bunun sebebi olarak da zaten uzun olan filmin eğer bu detayları verirse daha da uzayacağı savunmasını yapıyor ama arada gümbürtüye giden Tom Bombadil oluyor. Şimdi bu noktada net olarak ezberleyemediğim için bunları okumak istiyorum. 4 tane bölüm çıkartılıyor filmden. Bunlar mantarlara çıkan kestirme yol, suç ortakları ortaya çıkıyor, yaşlı orman ve Tom Bombadil'in evinde. Bu 4 bölümü tamamıyla çıkartıyor filmden. Höyük yaylalarında sis belli bölümleri çıkartılarak filme dahil olmayı başarıyor ama dediğim gibi benim için en önemli nokta bu bölümler çıktığı vakit Tom Bombadil de filmin dışında kalıyor ki bence kesinlikle içinde olmalıydı. Hobbitlerimiz Bree kasabasına geldiği vakit biliyorsunuz Aragorn'la karşılaşıyorlar. Filmde Aragorn bu sahnelerde sağlam bir kılıçla, kolcu halinde sağlam bir kılıçla görülürken romanda Narsil'i kırık bir şekilde taşıyor şeklinde tasvir ediliyor. Yine orada karambolde rol alanlardan biri de Sıçrayan Midilli meyhanesindeki arkadaş. Kendisi normalde Gandalf'ın mektubunu Frodo'ya veriyor, o meyhaneci. Ve Frodo ve arkadaşlarına da oldukça yardımcı oluyor ama filmde bildiğiniz gibi gayet az rolü olan, sadece işte Nazgullar geldiğinde korkmasıyla akıllarımızda kalan o sekansıyla kalıyor ne yazık ki. Filme baktığımızda Aragorn Amonsul'de hobbitlerimize kılıçlarını veriyor biliyorsunuz, silahlandırıyor onları. Ancak film versiyonunda silahların hepsi gayet normal, hatta eski görüntülü, biraz döküntü tadında kılıçlar. Kitap versiyonuna baktığımızda çok daha farklı bir anlatımları var. Nazgullar için ölümcül tehlikeler yaratabilecek kılıçlardan bahsediyor kitap. Gene filmde olan bir olay, Amonsul'deki o Nazgullarla hobbitlerin kapışmasında Cadı Kral Frodo'yu bıçaklıyor ve Frodo orada bir koma haline giriyor ve çok hızlı bir şekilde giriyor. Konuşamıyor, titriyor, çok ateşi var. Bayağı halsiz, hemen hemen tamamıyla bakıma ihtiyaç duyan bir kondisyona bürünüyor. Kitap versiyonunda
yaralanıyor ve yaralandıktan sonra ayağa kalkıyor, konuşuyor. Hemen hemen hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor olaydan sonra. Ancak zaman içinde yarasının etkisiyle güçsüzleşmeye başlıyor ve yavaş yavaş kötülüyor. Öyle filmde olduğu gibi pat diye gitmiyor. Belli bir süre geçtikten sonra o bıçağın, o yaranın etkilerini hissetmeye başlıyor. Bu Amonsul kapışması sırasında biliyoruz ne oluyor? Aragorn geliyor, elinde meşalesi kılıcı Nazgûllerle dövüşüyor ve onları bir şekilde püskürtmeyi başarıyor. Kitaba baktığımızda neler var? Frodo, Tom Bombadil'den aldığı o kılıçla, o Nazgûlleri yaralayabilen, öldürebilecek olan kılıçla Cadı Kral'ın üzerine saldırıyor ve bu sırada Elbereth'in adını haykırıyor. Bu durum Cadı Kral'ın bir an için paniklemesini ve bıçağın hedefini şaşırmasını sağlıyor. Böylece Frodo'yu kalbinden bıçaklayacakken hedefi şaşırıyor ve onu yaralayabiliyor sadece. Burada niye panik oluyor? Çünkü Tom Bombadil'in kılıcını biliyorlar. Ondan zarar göreceklerinin farkındalar. Aynı zamanda yüksek elflerden olan Elbereth'in adını duydukları vakit acı çekiyorlar. Onlara zarar veriyor ve bu korkuyla Frodo'nun bir elf olduğunu düşünüyorlar belki de. Belki de elindeki kılıcı Tom Bombadil'i öldürerek aldığını düşünüyorlar. Bilmiyorum artık konu nedir ama bir şekilde kaçmalarına sebep oluyor. Aragorn mücadelenin son bölümüne katılıyor ve kaçan Nazgûlleri iyiden iyiye püskürtme görevi onda oluyor o noktada. Öyle bir katkısı oluyor. Hatta neden geri gelmedikleri veya dövüşe niye devam etmedikleri konusunda da biraz kafası karışıyor Aragorn. Evet, filmde Arwen geliyor, zor durumdaki hobbitimizi alıyor, ata atlıyor ve onu güvenli bir bölgeye taşıyor. Kitap ve burada kendisini takip eden Nazgûlleri işte suları kabartıyor, onlara şekil veriyor ve o suyla, o sel baskınıyla beraber düşmanlarını bir şekilde o dakika kendisinden uzaklaştırıyor. Kitaba döndüğümüzde ne oluyor? Arwen'in o atla getirme veya kurtarma durumu orada yok. Glorfindel grubumuzu zor durumdan çıkartıyor. Sel baskınını yapan Elrond yüzüğü Vilya sayesinde bu gücü kullanıyor. O gelen sulara beyaz at şeklini veren de Gandalf'ın büyüsü. Aynı zamanda burada gördüğümüz şöyle bir detay daha var. Frodo nehri kendi başına geçiyor. Kimse onu taşımıyor çünkü o sırada bu hareketi, bu aksiyonu gerçekleştirebilecek fiziksel kondisyona sahip. Narsil'i filmde ilk kez Rivendell'le 6 parça halinde görüyoruz. Ama romanda Narsil karşımıza Bree'de çıkıyor ve 2 parça halinde çıkıyor. Bu noktada Frodo'nun macerasının başladığı, o yolculuğun başladığı noktaya geri dönmek istiyorum. Filmde Gandalf, Frodo Shire'dan ayrılırken Samwise Gamgee'ye onu sakın yalnız bırakma diye yarı öğüt, yarı emir tadında bir cümle kuruyor. Kitapta ise bu cümleyi duyduğumuz karakter Frodo yolculuğuna başladığında Shire'ın hemen dışında bir elf grubuyla karşılaşıyor ve o geceyi onlarla beraber yemek yiyerek ve konaklayarak geçiriyorlar. Bu cümle ilk kez kitapta o gruptan bir elf tarafından kuruluyor. Bir Noldor elfi olan Gildor Inglorion, Shire'ın dışından böyle şarkılar söyleyerek geçerlerken hobbitlerimizle karşılaşıyorlar ve onlarla kamp yapıyorlar o gece. Hatta şöyle bir detay var, bu elf grubunun o şen şakrak yolculuğu o sırada hobbitlerimize çok yakın olan bir yüzük tayfının, bir Nazgûl'ün kaçmasını da sağlıyor. Yani bu cümle filmde Gandalf'a, kitaptaysa Gildon'a ait. Gelelim Elrond'un konseyine. Zaten o konsey sahnesinde birçok eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Karakterler yok, şunlar yok, bunlar yok ama buradaki senaryo grubunun savunması da şu: filmin içinde burada geçen birçok detay görsel olarak verildiği için o bölümleri o konsey sahnesinden çıkarttıklarını iddia ediyorlar. Ancak hadi diyelim bir iki karakter kabul edilebilir de yüzük taşıyıcılarından Bilbo'nun o konseyde olmaması
bence biraz yanlış bir hareket olmuş. Kendisi o konseye dahil edilebilirdi. Gene film versiyonunda biliyoruz Rivendell'da ne yapıyor Frodo? Bir işte üstünü değiştiriyorken o yüzük gözüküyor ve Bilbo bir anda böyle bir orguvari bir yaratığa dönüp bir an böyle bir kaç saniye bir kontrol dışı kalıyor ama kitapta bu olay farklı cereyan ediyor. Yüzün etkisiyle, daha doğrusu yüzün dürtmesiyle onun orada olduğunu hissediyor. Ancak filmde gördüğümüz kadar abartı bir tepki vermiyor Bilbo. Yüzük kardeşliği yola çıktığında biraz Karadras'tan geçmeye karar veriyorlar. Karadras'tan geçerlerken de inanılmaz bir kar fırtınası var filmde izlediğimiz kadarıyla. Ve bu fırtınanın sebebi de Saruman'ın yaptığı büyüler. Kitaba dönersek Karadras zaten yaşayan bir varlık ve kendi bilinci var. Davetsiz misafirler üzerinden geçtiği vakit sinirlenen bir karakter. O yüzden o fırtınayı aslında dağın kendisi çıkartıyor kitapta. Ve gelelim Moria'nın girişine. Filmde ne oluyor? Merry ve Pippin suya bir sürü taş atıyorlar. Aragorn da gelip suyu rahatsız etmemeleri gerektiğini söylüyor onlara. Kitap versiyonuna döndüğümüzde suyu rahatsız eden Boromir uyaran da Frodo. Cyrano'nun nehrinin üzerine kurulan o barajda yaşayan o Watcher in the Water, şu an aklıma gelmiyor Türkçesi, yoldaşlara, bizim gruba biliyorsunuz saldırıyor. Orada kapıları filan kırıyor, yeri göğü birbirine katıyor ama normalde sokmamaktan ziyade onların içeride kalmasını sağlayan hareketler yapıyor kitapta, filmin aksine. İşte çamur, ağaç gibi şeyleri fırlatarak grubumuza onların Moria madenlerinde kapalı kalmasını sağlıyor. Tabii kapı nasıl açılıyor onu hatırlamakta da fayda var. Frodo Gandalf'a arkadaş, dost kelimesinin elfçesini sorduğunda o hepimizin bildiği Melon çıkıyor Gandalf'ın ağzından ve o şekilde kapı açılıyor. Kitap versiyonundaysa bunu oradaki gelişigüzel konuşmalar sırasında Pippin arkadaş, dost kelimesini cümlenin içine kullanınca Gandalf'ta bir an bir ışık yanıyor. Aha buradan yürürüz diyor ve o şekilde bu bilmeceyi çözüp o kapıların açılmasını sağlıyor. Balin'in de mezarının bulunduğu o Mezar Bul odasındaki sekansta da ne oluyordu? Filmde Pippin ölmüş bir cüce savaşçısını zırhıyla beraber kuyudan aşağı düşürüyor. Çıkan gürültüye de bütün Moria ayağa kalkıyordu. Kitap versiyonunda kahraman yine Pippin olayda ama bu sefer kuyuya taş atarak bütün Moria'yı uyandırıyor. Film benim için hep bir efsaneydi. Zaten hani romanlardan beridir fanı olan bir adam olarak filmi ilk gördüğümde de özellikle olarak ilk üçleme gerçekten çok etkileyiciydi. Hatta bazen kendi kendime ya ben yapsam ben de böyle yapardım dediğim çok oldu. 2001'de çıkmış bir film. Biraz sonra çok büyük bir keyifle seyredeceğim. Çünkü halen sırıtmıyor. Efektler olarak sırıtmıyor. Oyunculuk zaten çoğunlukla gönüllü ve Tolkien hayranlığından ortaya çıkmış bir grup oynadığı için filmde son derece içten, son derece gönülden ve gayet böyle hani performansı yüksek oyunculuklar var. Bu yüzden de film bana göre her zaman efsane olarak kalacak. Kendi dalında herhangi bir şeyin geçmesi bana göre mümkün değil. Fantezi kategorisine soktuğunuzda tabii ki başka efsanelerle karşılaşıyoruz ama ben orada sinema severlerin ve belli akımların fanlarından özür diliyorum ama ben bunun üzerine başka bir film görmüyorum. Ben ilk okul veya ortaokuldayken Darth Vader'la tanıştım. İnanılmaz etkilenmiştim. O zamandan beri favori kötü adamımdı. Gerçi hala favori kötü adamımdır. Hani Sauron mu Darth Vader mı derseniz hani Darth Vader benim için her zaman daha böyle bir ağırlığı olan, daha karizmatik bir kötüydü. Belki yeni diziyle beraber Sauron'un da o karizmatik akıl oyunları bölümlerini görünce yine belki o da karizmatik gelecek ama hani üçlemelerde gördüğümüz haliyle işte elinde silah, iri fiziği, ona vur bunu kır tadında olduğu için hani o Darth Vader'ın o
karizmatik yapısını bana göre yakalayabilmiş durumda değil. Burada tabii filmlerden bahsediyoruz. Bu net olarak söyleyeyim. Bence Yüzüklerin Efendisi daha bir 20, 30, 40 yıl daha kendisini götürebilecek kalitede çekilmiş. O kalitede hazırlanmış. Çok değerli insanların çok inanılmaz performanslarıyla süsledikleri son derece güzel bir film. Dediğim gibi bu çekim bittikten sonra montaja oturmayacağım. Gidip filmi bir seyredeceğim ağzımın tadıyla kahvemi yapıp. Dediğim gibi ev günlerindeyiz. Film seyretmek için iyi bir zaman. Bence siz de koyun, seyredin. Keyfine varın filmin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Smeagol'un evinden hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlığınızı koruyun. Hep beraber güzel günler görelim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Gülümsemeye devam edin.